Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta haddini bilenler. Şimdi bak, bu had bilme meselesi önemli. Niye? Derler ki İslam'ın 5 şartı vardır. Fakat bir 6.'sı olsaydı bu herhalde haddini bilmek olurdu. Mühimdir. Vardır ve böyledir demiyorum. Olması icap etseydi haddini bilmek olurdu. O İslam'ın 5 şartının arkasından 6.'sı olacak kadar mühim mevzu yani. Anlatabiliyor muyum? 6 oldu. Hazreti Mevlana diyor ki bir elde 4 parmak olsa bu bir eksikliktir. 5 parmak olması icap ederken adamın 4 parmağı, bu bir eksikliktir. Ama diyor bir elde 6 parmak olsa bak bu da bir eksikliktir diyor. Bazen fazlalık zannettiğimiz şeyler hakikatte eksiklik olarak kaydedilir. Neyse. Haddini bilmek mühim mesele. İnsan niye haddini bilmez? Güzeldir. En güzel benim der. Bu haddini bilmemektir. Bilir. En çok bilen benim der. Bak bu da haddini bilmemektir. Zengindir. En çok bende var der. Bak bu da haddini bilmemektir. Halbuki her güzelden bir daha güzel vardır. Hatta şöyle söyleyeyim. Bazı güzeller böyle güzelliği insanın gözüne sokmaya çalışırlar. Çirkinleşirler. Vaktiyle demiştim ki hiçbir çirkin güzelliğinin farkında olup onun farkında olduğunu da etrafa fark ettiren bir güzel kadar çirkin değildir. İnsan güzel ama ben güzelim böyle çok gerek yok. Otur köşede başkası desin ki sana güzel. Ne gibi? Hani bu tavus kuşundan bahsetmiştik ya bir zaman, hatırlar mısınız? Tavus kuşunun kanatları çok güzeldir. Bakan ona böyle hayran olur. Vay canına der ve güzelliğe bak. Ama ayakları siyahtır, böyle biraz çirkincedir. Tavus kuşu kanatlarını görmeyip sadece ayaklarına baktığı için kendisini çirkin zannedermiş. Ayaktan ibaret zannedermiş. Onun için derler ki insan, onun için derler ki kul, onun için derler ki hassaten derviş, tavus kuşu gibi olacak. Herkes onun güzelliğini seyredecek ama o dönecek, ayaklarına bakacak. Nazar ber kadem. Bu da ondan bir cüzdür. Bakacak, ben çirkinim diyecek. Çünkü çirkinim dedikçe insanı güzelleştirirler. Bilmiyorum dedikçe insana öğretirler. Olamadım dedikçe insanı oldururlar. Bulamadım dedikçe bulacak vesileler çıkartırlar insanın karşısına. Arz edebiliyor muyum? Bir de tabii işin şu tarafı var. İnsan güzelliğiyle niye gurur duysun? Etraf çirkinlerle doludur da onun için. Güzellerin arasındaki bir güzel, güzelliğiyle haddini aşma cüretinde bulunamaz. Zaten sağa baktın güzel, sola baktın güzel, öbür taraf güzel, aşağı güzel, yukarı güzel. Ben de güzelim demenin alemi yok ki. Oturursun köşende. Çirkinlerin arasında kendini güzel zanneder insan. Muhit önemli. Osman Efendi Hazretleri'nin sohbetinde Abdullah Sert abinin hatırladığı mevzuyu hatırlıyor musunuz? İnsanın hayatına 2 şey çok tesir eder. 1, bulunduğu muhit. 2, yediği lokma. Şu sadece güzellik bahsinde mi böyle? Hayır, bilme meselesinde de böyle. Ben biliyorum. Ya belki bir bilmediğin tarafı da vardır be cancağızım. Değil mi? İmam Gazali Hazretleri demiş ki bir şey duyduğun vakit o benim işime yaramaz, onu ben zaten biliyorum deme. Aç bir caizler çekmecesi, at onu oraya, kapat. Bir gün gelir işine yarar. Lazım olunca açarsın çekmeceyi de bakarsın burada bir şey varmış. Ben biliyorum. Ayet var lan. Allah diyor ki her bilenin üstünde bir bilen vardır. O zaman boynunu bük. Bilmek de öyle, muhitle irtibatlı. Nasıl? İnsan bilmeyenlerin arasında biliyorum diye haddini aşar. Halbuki bileni görünce bizim bildiğimizden ne olacak der. Güzelliği de sadece fiziki güzellik olarak almayın, gönül güzelliği olarak da bakın. Çirkinlerin arasında herkes güzeldir. Ben namaz kılıyorum. Ama bir namaz kılanı görürsün, bizim namazlardan ne olacak dersin ya, boynunu büker. Ben zekat veriyorum. Zekat vereni bir görürsün, boynunu bükersin. Arz edebiliyor muyum? Onun için derler ki, bak şu zahide kim, sahibi irşad olayım der. Dün geldi dergaha, bugün üstad olayım der. Olmaz. Hele dur ki 40'ın çıksın. Sen geleli kaç gün oldu? Arz edebiliyor musun? Dün bizim Muhammed sordu. Baba, irşat ne demek baba? Nereden geldi hakikaten? Kitapta görmüş. İrşat ne demek? Ama hoşuma gitti. Niye?
Necip Fazıl diyor ya, ektik ektik yetişecek, çoğu gitti azı kaldı. Bütün yollar bitişecek, çoğu gitti azı kaldı. Bir gün anlaşılır şiir, çoğu gitti azı kaldı. Ekmek gibi azizleşir, çoğu gitti azı kaldı. Muhammed daha dünyaya gelmemişti. Annesi Muhammed'e yüklü. Ben hanıma şiirler okurdum. Nasıl? Mesela bulaşık yıkıyor falan, yaklaşırdım. Hakip haine yetem der, ömürlerdir muttasıl, başın daştan daşa vurup gezer avare su filan. Çamaşır asıyor. Giderim yanına, sakıya camında nedir bu esrar, kıldı bir katresi mestane beni. Uyuyor, canım sen uyu ben sana bir şiir okuyayım falan. Dar-ı dünya deli gönlüm gibi viran olsa, ne cihan olsa, ne can olsa, ne hicran olsa. 9 ay boyunca hanıma ben şiirler okudum. Hanım iki şeyi merak ediyordu. Bir, adam niye 15 seneden sonra bana tekrar şiir okumaya başladı? İki, niye hep anlamadığım şiirleri okuyor? Halbuki ben şiirleri Muhammed'e dinletiyordum. Hatırlayın, daha evvel bahsettik bir günde. Çocuğun eğitimi doğmadan önce başlar. O şiirler falan filan, tabii ilk kelimesi ne oldu diyorlar. Baktım baldızlar, kardeşler falan hanım oturmuşlar konuşuyor. Acaba Muhammed'in ilk kelimesi ne olacak? Biri diyor ki anne der, öbürü diyor baba der. İşte öbürü diyor ki hatta der filan. Kapıyı açtım dedim, ne diyorsunuz siz ya? Ben o çocuk doğmadan önce eğitim vermeye başladım ona. Çocuğun yaşı 2-3 yıldır eğitim alıyor. Yıkarım ortalığı dedim böyle bir şey söz. Serdar abi ne diyecek? O sırada böyle konserler, turneler falan çok. Dedim ki en azından şöyle bir şey söylesin. Muhammed'in ilk cümlesi, baba hayali. Şevketli pederim ne zaman teşrif edecekler valideciğim? Düşünsenize ilk cümleleri bu oldu. Oldu mu? Olmadı. Çocuk şöyle şeyler söylüyor. Yok artık baba. Oha falan. Oğlum bak oha deme diyorum. Yani YKS'yi mi kazanacaksın? Ne yapacaksın? Üçkağıtçı. Oha. YKS'yi kazanıp 3 defa oha, oha, oha diyeceğim diyor. Olmaz. Başarı güzeldir. Tebrik ederiz kardeşim ama neyse bu da ayrı bir bahis. Biz nerelerden nerelere kadar dolaşıyoruz. Ya varsın olsun dolaşalım. Sadece iki şey yapmamaya dikkat edeceğim bu videoda. Bir, türkü söylememem lazım. Son 3 videodur bir punduna getirip türküyü söylüyorum. Farkında mısınız? Bir pantolonda beyazmış. Beyaz ki. Değil mi? Şöyle bir şiir dolandı. Bu türkü işini sardım. Bir, onu söylememem lazım. Bu videoyu türkü söylemeden bitireceğim. İki, ok ve yaydan bahsetmeyeceğim. Son 3 videodur mutlaka birisine ok atıyor abicim. Onu da yapmayacağım. Bununla alakalı yorumlarınızı da gönderin. Söyle abi, söyleme abi. Ok at abi, atma. Bekliyorum. Şimdi bu niye buradan geldik? İşte irşat kelimesi. Muhammed diyor baba irşat ne demek diyor. Hah diyorum ektik ektik yetişecek çoğu gitti azı kaldı. Çocuk merak ediyor. Ama bir Muhammed değil ki be abicim. Ben ta düğün zamanından beri bu işlere meraklıyım. Düğün davetiyem şöyle yazıyordu benim. Mahdumumuz Serdar ile kerimemiz filancanın merasimi izdivaçlarını meailen teşriflerinizi istirham ve arz ederiz efendim. Babam dedi ki yapmayalım oğlum. Yapalım baba dedim. Oğlum yapmayalım. Yaptık. Babam elinde telefon bekliyor. Alo. Zırrrr. O cep telefonu yok o zaman. Açıyor. Alo. Yok dükkan açmıyoruz. Serdar evleniyor diyor. Kapatıyor. Akrabayı talukat telefon açıyor. Mevzu neydi diye. Meraklıyım. Hani şu canım Osmanlı Türkçesine, Osmanlı Türkçesi bile demek zaittir de canım Türkçeye böyle bir meftuniyeti var fakirin. Bundan ibaret. Cep telefonlarına ilk sesli mesaj bırakıldığı vakit insanlar şey yapıyordu hani açıyordu. Alo ben şimdi müsait değilim döneceğim size filan değil mi? Olmaz Osmanlı torunuyuz. Ne yapacağız başka bir şey söyle. Serdar Tuncer'i aradın müsait değil böyle bir ses. Zat halileri fakirin ricasına mucip mesajlarını lütfederse bahtiyar olurum efendim. Şöyle şeyler geliyordu. Yanlış oldu abi yanlış. Ya da şunu diyor. Oğlum adam başka bir dil konuşuyor lan. Kim aradık lan falan diyor böyle. Çünkü olur ama bu Türkçe'de nasıl şimdi yeri geldi söylemeyeceksin. Nasıl es geçeceksin. Necip Fazıl derdi ki bir örnek vereyim. Bu sebebi neden bir amile bağlamak gayretinde olduğunuza bir saik gösterebilir misiniz? Bakın bu cümleyi biz bugün şöyle kuruyoruz. Bu nedeni neden bir nedene bağlamak gayretinde olduğuna bir neden gösterebilir misin? Sebep, saik, amil, neden. Hepsini karşılayan tek kelime neden. Bu kadar büyük bir irtifa kaybı olabilir mi? Düştük. Ayrı bahis. Geçelim. Kişinin haddini bilmesi mühim meseledir vesselam. Mevzu bilmek de olsa, mevzu güzellik de olsa, mevzu zenginlik de, ya mevzu ne olursa olsun, kulluk olsa haddini bilmesi güzeldir. Çünkü İslam'ın 5 şartı vardır. 6.'sı olmak icap etseydi
haddini bilmek olacak. Ha derler ki bir de yedincisi olsaydı şayet. Yedincisi de haddini bilmeyene bildirmek olurdu. Bu had bilmekten daha kolay bir şey gibi duruyor değil mi? Kişinin haddini bilmesi kendiyle kavga etmesini icap ettirir. Halbuki haddini bildirmek başkasıyla kavga etmektir. Başkasıyla kavga etmek kendinle kavga etmekten daha kolaydır. Çünkü ya dayak yersin ya dayak atarsın. Ama kendinle yaptığın kavgada dayağı atan da sensindir, dayağı yiyen de sensindir. 2 kere yorulursun. Neyse. Şimdi böyle değil ama. Niye böyle değil? Had bilmeyene haddini bildirmek de haddini bilenlerin yapacağı şeydir derler. Başkası yapamaz. Devamında güzel bir şey daha derler. Derler de derler. Had bilmeyene bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir. Bak bu da çok güzel. Bunu şöyle de söylerler. Hak edene sövmek öksüze kaftan giydirmek gibidir diye de söylerler. Ama orada bile bir had biliş vardı. Nasıl? Rahmetli Emin Işık Hoca derdi ki, Allah rahmet etsin gani gani, güzel adamdı. Cep telefonumdan ismini silemediklerimden birisidir. Vefat edeli 2 yılı aşkın zaman oldu. Elim telefona dursun o orada. Bir gün o beni aramadığı müddetçe sorun yok. Dursun. Ben baktıkça Emin Baba'yı orada göreyim ve ona da bir Fatiha vesilesi olsun. Emin Hocam derdi ki, sövmenin de fıkı vardır Serdar'ım. Nasıl hocam sövmenin fıkı? 4 şart olmadan bir başkasına sövemezsin. Nasıl? 1. Abdestli olacaksın. 2. Rızaen lillah söveceksin. Allah rızası için söveceksin. 3. Kifayet miktarı söveceksin. Yani hak ettiği kadar. 4. Mahalline masruf söveceksin. Adamın yediği herzeden dolayı 7 cet öncesine gitmeyecek işin ucu. Mahalline masruf olacak. Çünkü bunu duyunca latifeyle karışık Emin Hoca merhumdan derdi ki kendi kendine, ulan bu 4 şey tamam olsa insan zaten bir başkasına sövemez ki. Abdestlisin, niyet ettim Allah rızası için abdestimi bir abdest alayım geleyim söveyim falan. Olmaz. Neyse ayrı bahis. Bütün bunları hemen selamın ardından niçin arz ettim? Gerçi bir şey varmış, onu da yeni öğrendim. Bilmiyor zannetmeyin. Ben her şeyin farkındayım. Bu videoları hızlı seyrediyorlar ya. Diyorum lan nasıl hızlı seyrediyorlar? Geçen öğrendim. O video telefonu alıyorsun abi. Sağ tarafa böyle dokunduğun zaman tık tık pırt 10 saat pırt pırt 10 saat. Ulan biz burada videoyu çekeceğiz diye göbeğimiz çatlıyor, anamız ağlıyor. Abi mevzuya gel. Şimdi bak şu anlattığın yerlerin pek çoğu var ya. Arkadaş aldı eline telefonu pırt 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 pırt. Ulan hala adamın biri bir gün demedi pırt pırt. Geldi dakika 12'ye. Yapmayın. Emeğe yazıktır. Geçen söz verdik. Dedik ki size bir hikaye anlatacağız. Senayi Demirci'den vaktiyle duyduğum bir hikayeyi, selden adam kurtaran adamı. Fakat geçen hafta ormanlar, biraz gönlüm, haleti ruhiye, birkaç şey böyle bir araya gelince onu anlatmak çok içime sinmedi. Dedim ki bu haftaya kalsın. Haddini bilmek mevzunda da anlatılacak çok keyifli bir hikayedir. Çünkü adamın biri bir gün memleketinden kalkmış, İstanbul'a gelmiş. Selamun aleyküm İstanbul demiş. Hani genelde İstanbul'a gelince öyle denmez. Yüksek bir tepeye çıkıp başka bir şey denir de ben Cem Yılmaz değilim. Selamun aleyküm İstanbul demiş diye ifade edeyim, siz ne dediğini anlayın. Adam gelmiş şehre, gitmiş ne yapsın garip, bir inşaatta iş bulmuş, çalışmaya başlamış. Arkadaşlar diyorlar ya abi videolara bir renk katsak, hani sen inşaatta çalışmaya başlamış derken aslında gitsen böyle bir inşaatın içinde olsan güzel olmaz mı? Ben gelemem öyle şey diyorum. Oturduk ne güzel mekanımızda. Ne gideceğim inşaata da adam inşaatta çalışmış diyeceğim. Olmaz öyle şey. İnşaatta çalışmış. İkbal yaver gitmemiş. Çünkü derler ki kısmetindir gezdiren yer yer seni. Gafil olma akıbet yer seni. Mühimdir. Olmamış. Gitmiş demiş ki ben bir oto yıkamada çalışayım. Ne yapacağız lan? Şimdi oto yıkamaya mı gideceğiz? Oto yıkama dedik, oto yıkamada olmamız. Oldu abicim. O da olmamış hani. Bazen olmaz. Demiş çay satayım ben. Koşmuş böyle çaycıya. Çay satmış falan. O da olmamış. Bazen olmaz. Olmayınca da adam İstanbul'a sırtını dönmüş. Selamun aleyküm Karakovancık köyü demiş. Memlekete dönmeye karar vermiş yani. Gidecek. Olmuyor çünkü. Yok ki yapasın. Adamcağız memlekete dönmeye karar verince çıkmış böyle yüksekçe bir inşaatın üstüne. Yakmış tütünü. Etrafı seyredip
Başlamış türkü söylemeye. Türkü söyleyeyim mi? Söylemeyeceğim. Başlamış türkü söylemeye. Memleket gelmiş gözünün önüne. Lan demiş şimdi döneceğiz gideceğiz. Ne yaptın diyecekler. Mahcup olacağız. Filan. O sıra hafiften bir yağmur çiselemeye başlamış. Eş dost soracak demiş ne edeceğiz. Birden gök gürlemeye başlamış. Şakır şakır yağmur yağıyor. Yapamadık diyeceğiz. Bu işler de nasip herhalde anlarlar bizim. Artık ne yaparım memlekette falan şakır şakır yağmur sokaklardan seller akmaya başlamış. Memlekette bağ bahçe işleriyle falan uğraşırım herhalde derken sokakları sel götürüyor. Anlık bastıran bir yağmur ortalığı kasmış kavuruyor. Bizimki böyle dertlenirken, düşünürken, türkü söylerken filan söylemeyeceğim. Türkü söylerken filan bir bakmış ki sel sularının içinde ihtiyar bir adamcağız elinde poşetler karışmış sulara sel adamı götürüyor. Bu olacak. Artık memleketten mi talimini biliyor muydu neydi? Hemen çıkarmış üstüne atlamış suya yüzerek sele mi gireceğiz şimdi der. Yüzerek derken yüzmem lazım değil mi? Atlamış suya yüzerek adamı yedeğini almış böyle geri geri nefes nefese çıkartmış kenara. Adamcağız hay evladım Allah razı olsun estağfurullah baba vazifemiz. Adamı kurtarmış. Tam memleketin yolunu tutacak. Ertesi sabah gazetelerden birinde bir manşet. İşte selden adam kurtaran adam. Bizimkinin fotoğrafı ihtiyar yedeğinde çıkıyorlar. Manşette işte selden adam kurtaran adam. O sıra bir gazeteci oradan geçiyor nasıl ettiyse bu tam ihtiyarı yedeğine aldığı sıra deklanşa basmış şık şık çekmiş fotoğrafını ertesi gün gazete manşet. İnsanlar şaşırmış tabii. Vay selden adam kurtarmış falan duydun mu? Böyle birbirle aralarında konuşmaya başlamışlar falan. Akşama bir televizyonun acar ana haber sunucusu bulun demiş. Onu istiyorum arkadaşlar. İlk biz çıkarmalıyız ekrana bulun. Adamı bulmuşlar. Ekrana çıkmış garip heyecanlı da tabii hani lan bilmiyor falan. Soruyor diyor ki efendim selden adam kurtaran adam olmayı nasıl öğrendiniz? Demiş ki ben hani öğrenmedim falan. Bu böyle bir şey çıktık. Peki ailenizde daha önce selden adam kurtaran kimse var mıydı? Irsiyim. Yok demiş. Bildiğim kadarıyla yok ama belki de vardır. Peki selden adam kurtaran adam olmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz falan. Yani demiş estağfurullah falan. Bu kemküm birinci günü atlatmışlar. Fakat program müthiş seyredilmiş. Ondan sonra öbür gün gazetenin birinde röportaj. Bir iki gün bir şey derken bir televizyonun sahibi demiş ki arkadaşlar selden adam kurtaran adama bir şov yapalım. Çağırmışlar. Abi programa başlamış. Selden adam kurtaran adam şov. Hani İkbal ya bazen orada olmaz burada olur. İnşaatta olmadı, simitçide olmadı, çaycıda olmadı. Selden adam kurtaran adam şov tutmuş. Almış yürümüş. Tabii tutunca adamcağız para da kazanmaya başlamış. Ne yapsın? Yatırım yapmak lazım. Selden adam kurtaran adam kebapçısını kurmuş. Selden adam kurtaran adam gazozları. Selden adam kurtaran adam çikleti. Selden adam kurtaran adam seyahat. Filan mevzu ilerliyor. Bu evlenmiş bu arada. Çoluğa çocuğa karışmış. İlk çocuğu erkek olmuş. Adını Sel koymuş. Vefadır diye. Sel büyümüş, serpilmiş. Başınızı ağrıtmayayım çok uzatıp. 20'li yaşlara gelmiş. 20'li yaşlara gelince babacığım demiş artık müsaade edersen şirketin başına ben geçebilirim. Oğlum ben ne yapacağım demiş. Bir selden adam kurtaran adam vakfı kuralım. Sen onun başkanı ol. Hay hay yavrum. Selden adam kurtaran adam şirketlerin işleriyle uğraşırken selden adam kurtaran adam da selden adam kurtaran adam vakfının işleriyle koşturmaya başlıyor. Ne yapar bu vakıf? Dünya genelinde selden adam kurtarmaya kabiliyeti olduğu farz edilen gençlere burs verir. Selden adam kurtaran adam bursu. Ne yapar bu vakıf? Amca konferans gezer, insanlara anlatır. İyi bir selden adam kurtaran adam olmak için yapacağınız şey, selden adam kurtaran adam olmak isteyen gençlere tavsiyem, selden adam kurtaran adam olmak da bir nasiptir falan. Konferanslar, şunlar, bunlar. Selden adam kurtaran adam yaşlanmış. Gelmiş 70'li yaşlara. Memleketinde tam selden adam kurtaran adam bulvarında bir selden adam kurtaran adam heykeli yapmışlar. Belediye başkanı heykelin açılışına davet etmiş. Selden adam kurtaran adam vakfının mütevelli heyet başkanı selden adam kurtaran adamı. Selden adam kurtaran adam
Heykelin açılışına gitmiş abicim. Böyle bir devasa bir heykel. Heykelin üstünden örtüyü yavaşça böyle indirmeye başlamışlar. İniyor örtü filan. Tam o sıra nasıl olduysa adamcağızın yılların yorgunluğu, şu bu, o anın heyecanı filan ne diyeceğiz bilmiyorum. Heykelin üstü açılırken adamın kalbi teklemeye başlamış. Eşhedü en la demiş. Gitmiş. Vefat etmiş. Fıkra bu ya. Selden adam kurtaran adamı, selden adam kurtaran adam olduğu için cennete almışlar. Adam cennetliklerden olmuş. Bak, şöyle yapmayın. Serdar abi adam cennetliklerden olmuş filan, cennette de öyle şey olur mu, böyle şey olur mu, o yorumları görür gibiyim. Yapmayın. Niye? Fıkra bu. Vaktiyle Senayi Demirci'den dinlediğim bir fıkrayı arz ediyorum. Hani muhal farz diye arz ediyorum. Tırnak içinde diye anlatıyorum. Adam cennete gitmiş kardeşim. Bir de Allah aşkına cenneti sanki parselledik. Ha Kudret abi. Benden başkası gelemez. Benden la sana da yer var, öbürüne de yer var. Birisi daha cennete geldi diye senin yerin daralmıyor ki cancağızım. Sen kendi cennetine bak. Boş ver. Neyse. Selden adam kurtaran adam cennete gitmiş. Fakat cennette keyifsiz, morali bozuk, tadı tuzu yok. Öyle dolanıyor. Olur mu cennette diyeceksin. Fıkra bu olmuş. Bir meleğin dikkatini çekmiş. Gelmiş. Hayırdır demiş. Böyle çok tadınız tuzunuz yok. Niye? Adam bakmış böyle. Allah demiş kurban olayım. Burada ne sel var. Ne selden kurtarılacak adam var. Ne selden adam kurtaran adam konferansı var. Biz abi alışmışız buna. Bizim hayatımız selle geçti. Selden adam kurtaran adamla geçti. Yani böyle bir şey organizasyon falan. Melek demiş ki ya bu mu dert ettiğiniz şey? Burası cennet. Hemen demiş bir selden adam kurtaran adam konferansı tertip ediyoruz. Büyüyecek bir alan. Ön sıra enbiyalar, evliyalar, asfiyalar, urefa, cennet ahalisi, selden adam kurtaran adam konferansı tertip edilmiş. Tamam bize de orada hadi biri bir gün yap diyen olmaz değil mi? Olmasın lan. Düşünsene şimdi giriyorsun. Selamun aleyküm erenler dedin. Karşındaki herkes eren. Anam. Olmaz. Ben ufak kaybolur. Neyse. Selden adam kurtaran adam konferansı tertip edilmiş. Bizim selden adam kurtaran adam heyecanlı böyle. Bu olur. Kuliste sanatçı bir şişinir. Onu ben anlatırım. Benden daha iyi anlatan olmaz. Kendine bir gaz verir falan. Yürüyüşler, nefesler, diyafram açmalar, parfümler filan. Havaya girmiş iyice çıkacak anlatacak. Tabii cennet ahalisi, peygamberler önde, arkada enbiyalar, asfiyalar, evliyalar böyle. Sunucu melek ve işte karşınızda selden adam kurtaran adam demiş. Bizimki bir hava böyle geliyor. Melek dönmüş bakmış anam demiş. İş sakat. Yaklaşmış kulağına. Hacı demiş. Hayır olsun. Şu demiş ön sırada oturan var ya. Hangi? Şu, yok yandaki demiş yandaki. Şu, yandaki. O demiş Nuh Aleyhisselam'dır. Ona göre konuş. Adam böyle bir kalmış. Sen selden bir adam kurtardın ama selden insanlığı kurtaran insanlığın ikinci babası Nuh Aleyhisselam ön sırada oturuyor. Ne anlatacaksın orada abi? Bir gün ben oturuyordum inşaatta adamın biri filan la döverler adam. Değil mi? Sen ya dayak yememişsin ya sayı saymayı bilmiyorsun derler. Orada anlatabileceğim bir şey yok ki. En fazla yapabileceğin şey şudur. Efendim hürmetlerimle Nuh Aleyhisselam'ı takdim ederim filan. Çık Hazreti Nuh anlatsın. Selden nasıl adam kurtarılır. Neyse sözü çok uzattık. Kıssadan hisse. A benim cancağızım. Bir şeyler herkes bilir. Ama çok az insanın bildiği bir şey daha vardır. Bu şeyleri benden daha fazla bir bilen var. Herkes kendince bir kulluk yapmaya falan çalışır. Ama bazı kulların bildiği bir şey vardır. Rabbimin benden istediği kulluğun yanında hakiki kulluk yapabilenlere kıyasla benim yaptığım kulluk asi bir adamın hali gibi duruyor der. Boynunu büker. Herkes kendini bir parça güzel zanneder. Vardır da herkeste bir parça güzellik. Ama bazısı
kendi çirkiniyle meşgul olur. Elin güzelliğini fark eder. Kendi çirkinliğini biraz daha idrakle çirkinliklerinden kurtulmaya, güzelliklerine güzellik katmaya gayret eder. Yani haddini bilir. O zaman şöyle bitirelim. Haddini bilenlere selam olsun. Eyvallah.